Suhayb bin Sinan radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki ümmetler içinde bir padişah vardı. Onun bir sihirbazı vardı. Sihirbaz yaşlanınca padişaha dedi ki, ben artık yaşlandım, bana bir genç gönder ki ona sihir öğreteyim. Padişah da sihir öğrenmesi için ona bir genç gönderdi. Bu gencin yolu üzerinde bir rahip, Hristiyan bir keşiş bulunuyordu. Genç oradan geçerken rahibe uğrar, yanında oturur, söylediklerini dinler ve hoşlanırdı. Sihirbaza her gittiğinde rahibe de uğrardı. Sihirbaza vardığında o geciktiği için onu döverdi. Genç bu durumu rahibe şikayet etti. Rahip ona dedi ki, sihirbazdan korktuğun zaman beni ailem alıkoydu. Ailenden korktuğun zaman da beni sihirbaz alıkoydu de. Bu durum devam ederken bir gün halkın yolunu kesen büyük bir canavara rastladı. Kendi kendine dedi ki, bugün sihirbaz mı yoksa rahip mi daha üstün öğreneceğim. Bir taş aldı ve şöyle dedi, Allah'ım, eğer rahibin işi sana sihirbazın işinden daha sevimliyse şu hayvanı öldür de insanlar yollarına devam etsin. Taşı attı ve hayvan öldü. İnsanlar yollarına devam ettiler. Genç durumu rahibe anlattı. Rahip ona dedi ki, evladım, artık sen benden üstünsün. Zira sen bu gördüğüm mertebeye erişmişsin. Öyle sanıyorum ki sen yakında bir belaya uğratılacaksın. Böyle bir şey olursa sakın benim bulunduğum yeri kimseye gösterme dedi. Delikanlı, körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları da tedavi ederdi. Padişahın o sıralarda kör olmuş bir yakını bunu duydu. Değerli hediyelerle birlikte delikanlıya gitti ve eğer beni tedavi edersen bütün bunlar senin olacak dedi. Genç dedi ki ben kimseyi iyileştirmem. İyileştiren Allah'tır. Sen ona iman edersen ben de dua ederim. O seni iyileştirir. Adam iman etti. Allah da onu iyileştirdi. Adam kralın yanına geldi. Önceden nasıl oturuyorsa yine öyle oturdu. Kral dedi ki, sana gözünü kim geri verdi? Adam dedi ki, Rabbim. Kral dedi ki, benden başka mı bir Rabbin var? Adam dedi, evet, benim ve senin Rabbin Allah'tır. Bunun üzerine sinirlenen padişah adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonuçta adam gencin yerini söyledi. Delikanlı getirildi. Padişah ona, delikanlı, demek senin sihirbazlığın körleri ve alacaları iyi edecek dereceye ulaşmış. Duydum ki sen epeyce işler yapıyormuşsun, öyle mi diye sordu. Delikanlı, hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah Teala'dır dedi. Padişah delikanlıyı tutuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Neticede rahip getirildi ve kendisine dininden dön denildi. Rahip bu teklife yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip başının tam ortasından rahibi ikiye biçtirdi. Rahibin parçalarının her biri bir yana düştü. Sonra padişahın adamı getirildi. Ona da dininden dön denildi. Ancak o da kabul etmedi. Padişah onu da parçalarının her biri bir tarafa düşünceye kadar testereyle başının ortasından ikiye biçtirdi. Daha sonra delikanlı getirildi ve dininden dön yoksa öleceksin diye tehdit edildi. Fakat delikanlı direndi. Padişah delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim etti ve onlara şu talimatı verdi. Onu filanca dağa çıkarın, tepesine kadar götürün. Eğer dönerse bırakın, yoksa oradan aşağı atın. Onlar genci dağa götürdüler. Genç dua etti. Allah'ım, beni bunlardan nasıl dilersen öyle kurtar. Dağ sallandı, hepsi düştü, öldüler. Genç yürüyerek kralın yanına döndü. Kral hayretle sordu. Arkadaşların nerede? Genç dedi ki, Allah beni onlardan kurtardı. Kral askerlerine dedi ki, onu bir gemiye koyun, denizin ortasına götürün. Dönerse bırakın, dönmezse denize atın. Onlar genci alıp götürdüler. Genç yine dua etti.
Allah'ım, beni bunlardan nasıl dilersen öyle kurtar. Gemi devrildi. Hepsi boğuldu. Genç yine sağ salim geri döndü. Benim sana söyleyeceklerimi yapmadıkça beni öldüremezsin. Padişah, neymiş onlar? Dedi. Delikanlı, halkı geniş bir meydanda topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Oktanlığımdan bir ok al, yayın tam ortasına koy. Sonra da delikanlının Rabbinin adıyla de ve at. İşte ancak bunu yaparsan beni öldürebilirsin dedi. Padişah halkı geniş bir meydanda topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının sadağından bir ok aldı, yayına yerleştirdi. Delikanlının Rabbi olan Allah adıyla deyip oku fırlattı. Ok delikanlının şakağına isabet etti. Delikanlı elini şakağına koydu ve oracıkta öldü. Daha sonra durumu padişaha ileterek, "Gördün mü, korktuğun şey nihayet başına geldi. Halk iman etti," dediler. Bunun üzerine padişah sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti. Hendekler ateşle doldurulmuştu. Padişah, "Bu yeni dinden dönmeyen herkesi zorla ateşe atın," dedi. Emri yerine getirdiler. En sonunda kucağında çocuğu ile bir kadın geldi. Bir ara ateşe girmemek ister gibi yaptı, sendeledi. Çocuk, "Anneciğim, sabret. Çünkü sen hak din üzeresin," demek suretiyle annesini cesaretlendi. Kıssadan çıkarılabilecek önemli dersler, iman her şeyden üstündür. İnsan, imanını korumak için zorluklara ve hatta canından bile vazgeçmeye hazır olmalıdır. Gerçek şifa Allah'tandır. İnsanlar sebeptir. Asıl iyileştiren ve dertlere derman veren Allah'tır. Sabır büyük bir erdemdir. Kadının bebeğiyle ateşe yürürken gösterdiği sabır, iman sahibinin örneğidir. Zorluklar, iman sahiplerinin imtihanıdır. Mümin, sıkıntılarda dahi Allah'a güvenip dayanmalıdır. Gençler, dinin yayılmasında önemli rol oynar. Kıssadaki genç, halkı iman getirmeye vesile olmuştur. Samimi bir dua, büyük kurtuluşlara vesile olur. Genç, dağda ve denizde Allah'a dua ederek kurtulmuştur. Hakkı söylemekten çekinmemek gerekir. Genç, padişahın önünde dahi doğruyu söylemekten korkmamıştır. Zulümle iman susturulamaz. Padişah halkı yaksa da iman edenlerin kalbine engel olamamıştır. Bir kişinin imanı bir toplumu değiştirebilir. Genç, kendi imanıyla tüm halkın imanına vesile olmuştur. Mucize beklemek yerine sebeplere sarılmak gerekir. Genç, sebepleri ok, dua, cesaret kullanarak ilerlemiştir. İhlas, samimi niyet, Allah'ın yardımına vesile olur. Genç, Allah için çabaladığında Allah yardım etmiştir. Zalimler sonunda kaybeder. Padişah tüm çabalarına rağmen halkın kalbini değiştirememiştir. Zorluklar iman edenleri arındırır ve yüceltir. Sabırla çekilen sıkıntılar mümin için derecedir. İman sadece sözde değil, amelle de ispatlanır. Genç ve halk imanlarını davranışla da göstermiştir. Tevhid, Allah'ın birliği, en büyük hakikattir. Genç, insanlara sadece Allah'a iman etmeyi öğretmiş, bunu savunmuştur.